Deniz ürünü satılan bir tane gece marketinin olduğu yere geldik. Videonun ilk yemeği şu şekilde. Deniz salyangozu. Turuncu rengi veren şeyin ne olduğunu hatırlıyorum sanki. Chicken noodle aldık adamdan. Ayağı da chicken'ın burada duruyor. Ne olduğunu sordum şu yeşil şeyin. Mango sweet olduğunu söyledi. Sütümüzü döktük üzerine şu şekilde. Bunu kaşıkla mı yiyeceğiz? Kaşıkla yiyeceğim. Çay diyor ki doğal ağrı kesici. Ya Cheetos ya. Bizim Cheetos var ya. Peynirli Cheetos. Aynı tat. Ve herkese Asya'nın en güzel ülkelerinden biri olan Tayland'dan, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan selamlar. Yeni bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Bugün Bangkok'tayız. Yıllar sonra Asya'ya geldim. Asya'da Covid'den dolayı her yer kapalıydı yıllardır. Yaklaşık 3 yıl olmuş ben Bangkok'a gelip dışarıya çıkmayalı. Geldiğimiz zaman genellikle bu otelde takılmak zorunda kalıyorduk. Otelin dışına çıkmamız yasaktı. Maalesef zor zamanlardı. Sonunda bitti. 3 yıl sonra ilk defa Bangkok'ta dışarıya çıkacağım. Çok heyecanlıyım. Şu anda saat akşam 9:30 oldu dostlar. Birazcık geç oldu. Maalesef karanlık. O yüzden bir şehir turu yapamayacağım bugün. Yarın da çok uzun bir vaktim olmadığı için bu ziyaretimde Tayland'da yemek videosu yapmaya karar verdim. Bangkok neyle ünlü dostlar? Sokak yemekleriyle ünlü. Bangkok'ta okuduğuma göre yarım milyon kadar sokak yemeği satıcısı var sokaklarda. Yarım milyon bayağı büyük bir rakam aslına bakarsanız. Aslında çok güzel sokak yemekleri marketleri vardı. Covid'den sonra kapanmış, henüz açılmamışlar. Birkaç tane yer var. Umarım güzel yemekler, güzel sokak yemekleri bulabiliriz. Dostlar, Tayland'da Grab diye bir uygulama var. Filipinler'de, Tayland'da, birkaç Asya ülkesinde daha Grab kullanılıyor Uber'den ziyade. Motor çağırdım kendime ve motorum galiba bu. Evet, motorum geldi. Atlıyorum şimdi motorla, gidiyoruz bakalım. Hello. Bu arada Grab uygulamasıyla normal araba da çağırabiliyorsunuz ama az önce bir tane arkadaş motor çağırdı kendine. Taylandlı yerli bir kız vardı yanımızda. O motor çağırınca ben de motor çağırmaya karar verdim. Say hey. Hey. Şimdi şehir merkezinin oraya geldim. Soi Cowboy diye bir alana geldim. Taksiciye, yani motorcu arkadaşa 50 baht verdim. Burada baht geçiyor dostlar. Bu adamların paraları baht. Bu arada yoldan yürümeyeyim. Bu gördüklerinizde dostlar tuk-tuk. Aynı zamanda bunları da taksi olarak kullanabiliyorsunuz. Çok popülerler Tayland'da. Tayland'ın hemen hemen bütün şehirlerinde mevcut görmek. Taksi yerine turistler genellikle bunları kullanıyor. İsimleri tuk-tuk. Genelde üzerinde ışıklar oluyor. Bayağı ışıklı şeyler oluyor. Güzel müzik çalıyorlar vesaire. Bu arada şurası da gördüğünüz yer Barlar Sokağı. Bir tane arkadaşımı gördüm şimdi dostlar. Şurada oturuyor, mekana girmiş. Az önce buranın sonuna kadar ilerledim, ben yürüdüm. Burada hiç yemek bulamamış, yiyecek bir şeyler. Street food yok dedi. Evet, bu şekilde sokak yemeklerini bulmaya çalışacağız. Bağırmak zorundayım birazcık gördüğünüz gibi çünkü çok sesli. Tayland sokakları, özellikle Bangkok. Bu arada az önce size bahsettiğim tuk-tuk'a 4 kişi binmişler mesela şurada. Evet dostlar, yaklaşık 10-15 dakikalık bir yürümenin ardından aradığım şeye benzer bir yer buldum. Deniz ürünü satılan bir tane gece marketinin olduğu yere geldim. Az önceki marketin yanında bir tane daha yer vardı bu şekilde. Burada yemeye karar verdim. Menüsüne baktım buranın. Önce size yemekleri göstereyim burada. Bu ilk yiyeceğimiz yer tabii ki. Şu anda ilk verdiğim sipariş dostlar. Deniz salyangozu yiyeceğim. Buradan gördüğünüz gibi aldı, doldurdu. Midyeler gördüğünüz gibi yeşilli siyahlı. Birazcık daha farklı. Bu arada karideslerin büyüklüğüne bakar mısınız? Benim aldığım şeyin fiyatı dostlar 75 TL falan geliyor. 70 liraya falan geliyor Türk parasıyla. Size şöyle paralarını göstereyim dostlar, ben hazır açmışken. Şu 20 baht. 2 baht 1 liraya falan denk geliyor. Bizim 1 liramız onların 2 bahtına denk geliyor. Yani şu 20 10 liraya denk geliyor. Şöyle üzerinde yine askerleri falan filan var. Ve şu en büyük paralardan bir tanesi 500 baht var, görüyorsunuz. Bendeki en büyük para daha doğrusu. Bozuk paralarının ne kadar olduğunu anlamak için şöyle biraz dikkatli bakmak gerekiyor. Küçük yazmışlar. GoPro'da gözükmez büyük ihtimalle. Şu mesela 5 baht, yani 2,5 liraya falan denk geliyor şu gördüğünüz. Şimdi yemeğimiz şu şekilde geldi. Bugünün ilk yemeği, videonun ilk yemeği şu şekilde. Deniz salyangozu. Deniz salyangozu bu arada ilk defa yiyeceğimi fark ettim şu anda. Eğer yediysem de çok önceden yemişimdir, hatırlamıyorum. Buna bir şey deniyordu ya. Ne deniyordu buna? Balık tutarken biz bunları kullanıyoruz. Çayı. Bakalım bunun tadı nasıl? Abi çok güzel. Şimdi bunun içinde neler var? Dur bakayım. İçinde süt var, şeker var. Turuncu rengi veren şeyin ne olduğunu hatırlıyorum sanki. Böyle tadı tanıdık. Daha önce tattığım bir şey ama kelime aklıma gelmiyor. Ben buna internetten bakacağım, çayının içinde ne olduğuna. Size şöyle köşeye bir yere yazarım. Oradan da görmüş olursunuz ama gerçekten güzelmiş. Salyangozu yemek için Fransa'da olduğu gibi özel bir kaşık getirmediler tabii ki burada. Öyle bir şey beklemiyordum zaten. Her neyse, şimdi çatalla daldım içine. Şu şekilde dışarıya çıkartıyorum şimdi. Yakınlaştırıp göstereyim size. Hatta çatala hiç gerek yok sanırım. Elimle çekersem direkt gelecek. Bu arada dostlar, salyangozu haşladılar. Çok beğenmedim.
tadı böyle birazcık böyle iyi pişirilememiş. Sanki böyle içindeki suyu kaçmış karidese benziyor. Ve birazcık da kuru gerçekten. Bakmayın içinden su aktığına. Hani yenmez değil yenir ama böyle iyi pişirilememiş karides tadı gerçekten. Yani başka bir şekilde ifade edemiyorum şu anda. Buraya 70 lira civarında veriyorum. Buna da yaklaşık 20 lira veriyorum. Şöyle 90 liralık bir yemek oldu benim için. Bana afiyet olsun. Bakalım bundan sonra ne bulacağım kendime. Şimdi şöyle sokaklarda yürüyorum. Tayland'ın ana sokakları, turistik yerleri genellikle sokaklar bu şekilde oluyor dostlar. Böyle sokak satıcılarıyla dolu. Ucuza, çok ucuza bir sürü şey bulabiliyorsunuz. Eğer güzel pazarlık yapabilirseniz tabii ki. Bir tane sokak satıcısının orada durdum gördüğünüz gibi. Birileri yemek alıyordu. Benim de canım çekti. Merak ettim ne olduğunu. Chicken noodle'mış aslında. Tavuklu noodle sadece. Ama farklı duruyor birazcık. Buraya soslar koymuşlar farklı farklı. Şöyle size hem onu çekeyim dedim. Şimdi noodle'ı yeni attı. Taze attı bu arada. Hemen pişti atar atmaz. İçine şöyle bir şey koydu. Ondan sonra bunlar tavuk ayağı koydu dostlar. Hadi bakalım. Tavuk eti koydu. Üzerine maydanoz ekliyor birazcık. Tavuğun ayağı, pençesi her şeyi var. Şuradaki suda ne suyu ondan koydu birazcık. Şöyle bir de verdi. Kapın kap. Evet 50 bahta şu şekilde chicken noodle aldık adamdan. Ayağı da chicken'ın burada duruyor. Şimdi bunlardan atacağız. Which one should I use? This one? Everything. Okay. Oh, you use everything. Okay. All right. Little bit of everything. Okay. I put for you? Yeah. Thank you. Little bit, okay. Evet, arkadaş yardım ediyor şimdi bize. Her şeyden biraz. A little bit for you. Spicy, yeah. And this one, Okay. little bit. No sugar then. No sugar. Okay. Little bit. Vinegar. Yes, Okay. Yes. Perfect. Awesome. Amazing. Thank you very much. You can tip. I think I will pick this. Yeah. There. Okay. I can tip. see. Alright. Kapın kap. Thank you. Bu sıcakta hata ettim mi bilmiyorum ama böyle sıcak bir şey alarak şu an üzerinden buharlar çıkıyor. O yüzden daha dokunamadım. Böyle oturma yeri yapmışlar hemen yanına. Amcam şöyle önce bir karıştıralım. Ayağı yemeyi düşünüyor muyum? Düşünüyorum ya. Neden olmasın? Daha önce Çin'de yemiştim. Bir de Tayland'da yiyelim bakalım nasıl olacak. Şu gördüğünüz kaşık, üzerine bunu koyuyorsunuz chopstick'le. Ondan sonra yiyorsun. Yanıyor. Gerçekten çok sıcak. Ama tavuğun tadı güzel. Eklediği şeyler falan filan güzel oldu. Biraz daha karıştırmaya ihtiyaç var sadece, o kadar. Ayağın tadını gerçekten merak etmiyor değilim ama. Şu ayaktan küçük bir parça koparıp tadına bakacağım şimdi. Abi ayak kemik ve deriden oluşuyormuş zaten. Et yok. Şu şekilde kemik dışarıya çıktı. Bir tadı yok yani. Et yok içinde zaten. Noodle'larını bırakıyorum. Yapacak bir şey yok. Bir de ayağını bıraktım tavuğun şu şekilde. Etleri yedim. Proteini aldım abi. Bu şekilde bırakacağım artık. Evet, ilginç farklı bir şey buldum şimdi yolun ortasında yürürken. Adam motoruyla gelmiş görüyorsunuz. Motorunun yanında seyyar bir tane mangal yeri var. Mangal yerinden ziyade dükkan var. Adamın motorun yanı dostlar seyyar bir dükkana dönüşmüş. Arkada mangal yanıyor. Muz ağacının yaprakları sanırım tabak olarak kullanılıyor. 1001 çeşit yemeği var adamın. Hepsini bu şekilde paketlemiş. Garip garip balıklar var arkada pişiyor şu anda. Dostlar şimdi bir tane meyvecinin önünde durdum. Az önce gösterdiğim gibi böyle meyve standları her yerde var. Ne olduğunu sordum şu yeşil şeyin. Mango sweet olduğunu söyledi. Bir tane istiyorum, ne kadar dedim. 20 baht olduğunu söyledi. Şimdi ondan bir tane alacağım. Bakalım tadı nasılmış. Abi mango gerçekten çok güzelmiş. Elmaya benziyor. Isırdığım zaman elma sandım önce, yeşil elma. Yeşil elma biraz daha böyle ekşimsi olur ya. Bu şeker katılmış gibi. Ama ben bayağı beğendim. Şöyle bir restoran buldum kendime. Buranın adına bakmadım. Adını şuradan hatta görebiliriz diye düşünüyorum. Şu anda çünkü kapısının girişindeyim. Birkaç saattir mango sticky rice diye bir olayı var bu Taylandlıların. Onu arıyordum dostlar. Şimdi buldum sonunda. Burada yapıyorlar. Şöyle bir menüye bakayım ama ben yine. Mesela şu noodle 20 baht. Yani 10 lira bile değil. Şu gördüğünüz brown rice 30 baht. Yani 15 lira bile değil. Normal bir yemek, etli yemekler falan filan 50 baht dostlar. Mango sticky rice, şu gördüğünüz şeyi yiyeceğim dostlar. Mango yanında da bu şekilde lapa şeklinde yapışkan rice var, yani pirinç var. Tadı gerçekten çok güzeldi. Bundan 3,5 yıl önce yediğimde sokak satıcısından yemiştik.
O zaman yanlış hatırlamıyorsam 40 baht falan vermiştim sokak satıcısına. Burada yaklaşık 3 katı fiyatı. Umarım 3 katı da güzel olur bakalım. Birazcık beklettiler beni ama sonunda geldi. Yaklaşık 10 dakika falan bekledim. Unutmuşlar çünkü aslında hemen şuradan geliyor ve hazırlaması da çok kolay bir şey. Şu gördüğünüz Hindistan cevizi, coconut milk, Hindistan cevizinin sütü. Lapa şeklinde pirinç var. Mısır patlakları var şu şekilde. Yanında mango var. Şimdi pirinci nasıl yapıyorlar? Pirinci şekerle karıştırıyorlar. Üzerine coconut milk yani Hindistan cevizi sütü koyuyorlar. O şekilde pişiriyorlar. Pişirme yöntemi mutlaka özeldir. Daha sonra bu şekerli bir tane pirinç oluyor buraya tatlı şeklinde. Mango ile birlikte yiyorsunuz. Sütümüzü döktük üzerine şu şekilde. Bunu kaşıkla mı yiyeceğiz? Kaşıkla yiyeceğim. Şu şekilde ikisini birleştirdim. Bakalım nasıl olacak. Yanlış hatırlamıyormuşum. 3 yıl önce de çok beğenmiştim ben bunu yediğimde. Şimdi de çok beğendim. Aslında sütlaça benziyor. Aynen. Pirinç şekerle karışınca sütlacı andırıyor. Yanına sadece mango tadı bir de kokonat tadı. Yani Hindistan cevizi tadı ekleniyor. Yani mango, Hindistan cevizi, sütlaç. Evde sütlaçla mangoyu ve Hindistan cevizini karıştırırsanız muhtemelen aynı sonucu elde edersiniz diye düşünüyorum. Olay sadece şu pirincin hani güzelliği içine şeker atılması değil. Olay adamların meyvelerinde de bitiyor dostlar. Adamların meyveleri gerçekten çok güzel. Ananas, ananasın tadı mükemmel. Hindistan cevizi, Hindistan cevizinin tadı mükemmel. Dragon fruit'tan falan bahsetmiyorum zaten ejder meyvesi. Çok güzel oluyor. Mangonun tadı da çok güzel. Gerçekten ikisi mükemmel birleşmiş. Yani Ulan'ı tebrik ediyorum. Evet, şimdi oturduğum yerden kalktım dostlar. Az önce yediğim pirinç şu pirinçti, gördüğünüz yapışkan pirinç. Bir de yanında şöyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama şu an biraz şiştim. Denemeyeceğim. Ya da bir tane alayım mı ya? Hadi bir tane alayım. Evet, şimdi şunu veriyor bana. Bir tane sipariş verdi. 13 bahtmış bir tanesi. Yemezsem de atarım diyerekten aldım kendime vallahi şu anda. Şöyle bir şey çıktı içinden. Yapış yapış bu arada. Yaprağın dışarısı da yapış yapış. Tadı nasıl acaba? Kokusu çok güzel değil. Onu baştan söyleyeyim. İçinde üzüm falan filan var. Pirinç var. Yapışkan pirinç mi bu? Bilmiyorum. Tadına bakalım. İlginç. Çok ilginç bir tadı var. Tadını beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama kötü de değil. Böyle anlayamadığım bir tadı var abi. Adını da bilmiyorum. Güzel mi kötü mü onu da bilmiyorum. Çok ilginç bir yiyecek. İlk ısırığı aldığımda tadı kötü geliyor. Daha sonra çiğnemeye başlıyorsun. Kokusu gidiyor. Tadı güzelleşmeye başlıyor. Hayatımda ilk defa böyle bu kadar zorlayıcı bir yemek yiyorum herhalde. İyi mi kötü mü onu anlayamadım ya. Son olarak bir tane teyzeye geldim. Bu teyzeye daha önce yön sormuştum. Bana yardımcı olmuştu. Böyle küçük bir tane meyve dükkanı var önünde gördüğünüz gibi. Evet. Kapın kap. Sonunda ananası aldım dostlar. Bu ananası gerçekten istiyordum bayağı. Yeni tatlı yedim dostlar. Tatlı yememe rağmen az önce şu anda bunun tadı şeker gibi. Gerçekten şeker gibi. Yavaş yavaş artık otele doğru yürüyüşe geçiyorum dostlar. Bunu yiyeceğim bir yandan otele devam edeceğim. Muhtemelen hepsini bitirmem. Bir kısmı da yarına kalır. Otele doğru yürürken dostlar susadım. Kendime su almaya karar verdim. 7-Eleven'ın içine girdim şimdi. 7-Eleven dediğimiz şey bakkal. Burada normal bakkal yok. Kişilere ait bakkallar yok ya doğrusu. 7-Eleven diye Amerika'nın bir tane markası var. Amerika'da da 7-Eleven'lar her yerde bulunuyor. Oradan su alıyorum dostlar. Suların fiyatları şu su mesela 3 lira. Türkiye'den daha ucuz diyebilirim su için. Yeni Türkiye'den geldim. Dün önceki gün Türkiye'deydim. Su bile bağlanmış Türkiye'de. Vallahi Allah yardımcımız olsun gerçekten. Ve herkese Bangkok'ta ikinci günden günaydın. Dostlar bu sabah yağmurlu bir sabah uyandım. Şöyle size etrafı göstereyim. Şu anda yağmur yağıyor. Havada bulutlar var ama aynı zamanda sıcak ve güneş de vuruyor. Güneş nerede ya? Güneş şurada bir yerde. Ben de yeni ayılıyorum aslına bakarsanız. Şu an Türkiye saatiyle 7,5 saat günaydın dedim ondan ama aslında şu anda Bangkok'ta öğlen oldu. 12'ye gelmek üzere saat 11.30 civarında. Bütün sokaklar yine sokak satıcılarıyla dolmuş. Şöyle size onların videolarını göstereyim. Bu adamlar kahvaltıda ne yiyor derseniz eğer. Şöyle kahvaltıda yediği yemekleri çekebildiğim kadar. Yumurta göremedim. Bizden çok daha farklı görüyorsunuz kahvaltı yemekleri adamların. Daha çok dün akşam yedikleri yemeklerle hemen hemen aynı. Evet, şimdi ne yapacağım dostlar? Önce sabah durağım yemek değil, ilk durağım masaj olacak dostlar. Dünyadaki en ünlü masaj desek herhalde yanlış olmaz. Thai masajı, Tayland'ın masajı. Buraya da gelmişken masaj yaptırmadan geri dönmek olmaz. Şimdi masaj yaptırmak istediğim yere geldim. Şöyle içerisini göstereyim size. Bir tane caddenin üzerindeydik ve cadde boyunca hep masaj salonlarıyla dolu. Ben de bir tanesine girdim. Buraya Google Maps'ten baktım. Google Maps'te bayağı güzeldi buranın oranları. Burada menü var gördüğünüz
gördüğünüz gibi. Burada klasik masajları sıralamışlar. Bir de paket alabiliyorsunuz. Normal Thai masajından istedim. Ben 60 dakikalık Thai masajı için 300 baht vereceğim şimdi. O da yaklaşık olarak 150 liraya falan denk geliyor bizim paramızla. Perdeyle örtüyorlar gördüğünüz gibi dostlar burayı. Şimdi bana bir tane kıyafet verdi. Bunu giyeceğim. Ondan sonra uzanacağız ve masaja başlayacağız. Isıracak mı? Isıracak mı? This tea is Thai tea. Yeah, Thai tea. Thai tea. Masaj bitti. Şu anda çok farklı hissediyorum. Anlatacağım birazdan çıkınca. Şu an bir Thai tea ikram ettiler şu şekilde. Bunun tadına bakacağız. Nasılmış? Dün hatırlıyor. Aynısı. Dünkünün sıcağı. How do you make this? Yeah, Like a painkiller. like slowly like painkiller. Yeah. Abi çay diyor ki doğal ağrı kesici. Bu doğal ağrı kesici diyor. İçindeki madde aynı, dün aldığım o tat vardı ya, onun aynısını hissediyorum şu anda. Abi süper ya, rengi de aynı görüyorsunuz. Dünkü sadece bunun soğuğuydu, aynı zamanda süt atmışlardı. Buna süt atmamışlar. Şimdi dükkanın önüne çıktım. Şöyle dışarıdan önce görüntüsünü göstereyim size. Kapısı da bayağı tatlıymış, bayağı güzel yapmışlar. Bu cadde boyunca gördüğünüz gibi bu şekilde masaj salonları var her yerde. Abi masaj çok iyiydi. Gerçekten yani kız hakkını vermiş bu işin. Burada bir tane tapınak var. O tapınakta 2 aylık bir masaj eğitimi alıyorlarmış. Daha sonra işte bunun kağıtları, lisanslarını falan filan alıyorlarmış. O şekilde masaj yapabiliyorlar. Vücudunda öyle noktaları buluyor ki. Bu arada Thai masajında kolay kolay uyuyamıyorsunuz. Tam uykuya dalacaktım, tekrar uyandım çünkü acılı. Canınız yanıyor, bazen bağırmak istiyorsunuz o derece. Evet, her neyse, şimdi yakınlarda bir yerde bir tane food court gördüm ya. Yemek alanı görmüştüm, sokak yemekleri yapan. Şimdi oraya yürüyorum. Orada bir şeyler yiyeyim. Eğer bulabilirsem ondan sonra otele gideceğim. Şimdi marketin oraya geldim, söyledim. Şurada böyle ev yemekleri tarzı yemekler var. Ben tavuk istedi canım. Bu tavuk olduğunu düşünüyorum bunun. Bir tane istedim. 45 bahtmış. Şöyle hazırlıyor şimdi ablam bize. Buraya kendi dükkanını şu şekilde kurmuş. Buraya soslar vesaireler koymuş. Okay, let's put some of this. Okay, very spicy. Okay, little bit then. Okay, enough. Üzerine tavuk parçaları koydu, altına pilav koydu. Bunu neyde yiyorlar? Kahvaltıda yiyorlar dostlar. Kahvaltıda Asya ülkelerinde bizde nasıl ekmek tüketiliyorsa onlarda da pirinç tüketiliyor gördüğünüz gibi. Buradan da çatal kaşığımızı aldık. Ne kadar temizdir bilemiyorum ama. Okay, let's taste it. Okay, wow. Cips gibi. Wow, very nice. Kapın kap. Şuraya çorba verdi bana şimdi. Bu çorbanın adını bilmiyorum ama tadı böyle cips gibi, çok güzel. Wow. Ya Cheetos ya. Bizim Cheetos var ya, peynirli Cheetos. Aynı tat. Nasıl oldu ben anlamadım şu anda ama Cheetos'un aynı tadı. Evet dostlar, bitiremem demiştim ama hepsini bitirdim. Kapın kap, thank you. Ondan sonra buraya geldim, bir de bunlardan bir şey alayım dedim. En yenilebilir şu an kahvaltı için ne duruyor diye. Kendime yumurta aldım şöyle gördüğünüz gibi. Abi 1001 çeşit yemek var burada, görüyorsunuz. Burada bak, mısır yapıyor adam. Közde mısır. Ama daha önce bu mısırdan yedim. Hiç bizim mısırlar gibi değil. Tadı falan hiç güzel değil bu mısırın mesela. Şimdi yumurtamı yiyemeden hemen az önce yediğim yerin yanında bubble tea'ci gördüm bir tane. Bunlardan Tayland'da, hatta Asya'da artık her yerde görmek mümkün. Ne kadar ödeyeceğim buna da? How much? 55. 55 baht, yani yaklaşık olarak 25 TL falan ödeyeceğim şimdi buraya. Bubble tea'mi aldım ve otele geri döndüm gördüğünüz gibi. Şu an otelin girişindeyim, lobinin olduğu yerdeyim. Burada bulunduğum bütün süre boyunca son dakikaya kadar dışarıda geçirmiş oldum. Çok keyifliydi, çok özlemişim. Dediğim gibi yaklaşık 3 yıldır gelmiyordum. Gerçekten çok özlemişim. Evet dostlar, bubble tea Türkiye'de var, denemeyen vardır mutlaka şu ana kadar. Bu meyvenin adını unuttum. Böyle bir meyve var. Birazcık böyle sakız gibi. Çiğnemesi çok keyifli. Neden bilmiyorum. İnsanlar da seviyor. Ben de çok seviyorum. Yağmur başladı bu arada. Allah'tan motoru aldım. Hemen motorla geldim. Motorla gelmem yaklaşık 3-4 dakika sürdü. Ufak bir tehlikesi var mı? Var. Evet. Taksiye binseniz daha mantıklı ama hızlı bir yere gitmek istiyorsanız motor çok daha mantıklı oluyor. Daha sonraki videolarda Bangkok'la ilgili daha ayrıntılı videolar çekeceğim. Bu hafta yemek videosu yaptık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta nereye gidiyorum? Asya ülkelerinden devam ediyoruz. Önümüz hafta Kore'ye gideceğim. Kore'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Deniz salyangozu, deniz salyangozu konuşamadım. Kralları var gördüğünüz yerde. Paralarım uçuyor rüzgardan. Uçurmayalım. Evet, otele doğru yürürken otele doğru bayağı acılı bir mesaj. Protein alayım dedim. Yoğurt diyorum ya. Yumurta. Geldim. Yere çöp düşürdük.